Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aynalama komutunu öğreneceğiz. Tekrardan çizim sayfama giriyorum. Aynalama komutu adından anlaşılacağı üzere belli bir eksen doğrultusunda aynalama işlemi diyebiliriz. Direkt buraya ben bir tane yardımcı olarak bir çizgi atmak istiyorum. Uzunluğu da atıyorum. Bunun uzunluğu aslında önemli değil ama tanımlı halde olsun diye bir çizim yaptım. Tekrardan buradan şöyle bir çizim yapmak istiyorum. Ve kaba taslak çizilmiş bir çizim. Ölçümlendirmek diyebiliriz isterseniz. Atıyorum burası 40 bulur. Buradan burası 65. Burası 50 olsun. Burası 80. Ana boy 95. Burası 75. Şuradaki mesafe 5. Şuradaki mesafe 10. Burası da 20 milim. Ve buradaki açı da buraya 150 derece olsun diyebiliriz. Tekrardan şuradan da 15 binlik bir ölçü verdiğimiz zaman çizimimizi tanımlı hale getirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Obje aynı komutu, bu komuta girdiği zaman bu eksen doğrultusunda bunu buraya aynalama demek. Objeler aynı komutuna tıklıyorum. Aynalanacak objeler. Objelerden bakın tek tek de seçebilirsiniz. Aynalayacağınız yerden tek tek sonuç seçebilirsiniz. Ama kapalı bir çizime aynalayacaksınız. Herhangi bir yere geldi bakın tüm çizim turuncu oluyor, kırmızı oluyor. Seçtiğim an tüm çizgi tek tek kalıyor. Buradan etrafında aynala. Hangi etrafta, neyin etrafında aynalayın diye soruyor. Bu çizgi etrafında aynala dersem buradan aynalama işlemi gerçekleşmiş oluyor. Ve buradaki 95 ölçüsünü değiştirdiğim zaman buradaki ölçü değişecektir. Yani siz burada ne yaparsanız yapın. Orada değişimler olacaktır. İsterseniz bunu bir dakika CTRL'ye geri alalım. Mesela 75'i 85 yaparsanız onun da boyu büyüyecektir. Buradaki açıyı atıyorum. 160 derece yaparsanız onun da büyüyecektir. Buradaki 15'i 10 yaparsanız onun da değişecektir. Yani bu gibi diyebilirim. Tekrardan aynı işlemi yapacak olursak bunu buradan sildim. Çizimimi yaptım. Eksen çizgimi seçtim. Bu ileriki burada olacak diye bir şey yok. Şuradan dinamik detaylandırmaya tıklarsam ölçülendirmede biraz daha kalın gösterebilir. Onu göstermek istedim. Obje aynı komutuna geldim. Aynalanacak obje bu. Etrafında aynalı, bunun etrafında. Bakın arkadaşlar, otomatik olarak aynalama işlemi gerçekleşiyor. Bunu isterseniz herhangi bir yerde şöyle bir düzlem atalım. Şunun arasındaki mesafede 80 milim olsun diyelim. Objeyle aynaya bir daha getirmeye tek bir tane çizim yapmak zorunda değilsiniz. Bu isterseniz burada olsa bunu buraya alınacaktır. Burada olsa bunu buraya alınacaktır. Bu önemli değil. Obje aynı. Aynalacak obje. Bu obje. Bunun etrafında aynala. Komut gördüğünüz üzere arkadaşlar gerçekten basit bir komuttur. Eksen çizgisi olması önemli. Aynaladığınız objenin ölçüsünü değiştirmek istiyorsanız ana obje üzerinden değişiklik yaparsınız. Bu sizin yararınıza olur. Anlatmak istedikleri bu komutu bu kadardı. Bir dahaki videomuzda doğrusal çizim çoğaltma ve dairesel çizim çoğaltmada hepinizle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.